Evet arkadaşlar, bir önceki videoyu burada durdurmuştuk. Şimdi devamını yapacağız. Bu sardığım rattanı örgüye dahil ediyorum. Burada istersem tek çubukla, yani çubuk sayısı el veriyorsa, tek sayıda çubuğum varsa tek rattanla örerek devam edebilirim. Bu tercihe bağlı. Ama ben burada bir sıra 3 adet rattanla burgu geçmek istiyorum. Bir rattanımız zaten burada var. 2 adet daha ekliyoruz. Bir adet buradan çıkıyor. Sırayla ikinci ve üçüncüyü de yerleştiriyorum. İlk aşamada çubuklar durmadıkları için elimle, parmaklarımla bunları tutuyorum arkadaşlar. Sol elimle. Sağ elimle de örgüyü yapacağım. Bu çubuklar şu an için yamuk duruyor ama ilerleyen sıra örgülerde hepsini tam olarak düzeltmiş olacağız. Evet, başladığımız yere geldik. Şimdi bunun devamında yapacağınız şeye göre, kendi tercihinize göre direkt bu 3 çubukla burgu yaparak da devam edebilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da tek çubukla örgü yapabilirsiniz. Ama önce kaç adet dikey çubuğumuz olduğuna bakıyoruz. Bende toplam 23 adet dikey çubuk mevcut. Yani tek sayıda. Bu da tek bir rattanla örgü yapmama imkan sağlıyor. Yani devamını tercihime göre tek rattanla örerek devam ettirebiliyorum. Bu örgüyü yaparken her sırada şu çubukları sürekli dikeltiyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş düzelecekler. Bakın çok yamuk duruyor. Her geldiğimde bunu yukarı doğru dik pozisyona getireceğim. Bakın bu da öyle. Eğer çubuklarımın sayısı 23 değil de 22, 24 çift sayıda bir rakam olsaydı bir rattanla değil 2 adet rattanla örgüye devam etmem gerekirdi. Bu örgü çubuğumuz böyle bitti. Biz bitişini iç kısımda bırakıyoruz. Yani şuradan kesiyoruz. Yeni çubuğu ekleyeceğiz. Ama şurada vazgeçtiğimiz diğer iki çubuğu da kesip çıkarmış olalım. Evet. Direkt bu çubuğu ekleyerek devam ediyorum. Ördükçe elimle böyle bastırarak sıkıştırma yapıyorum arkadaşlar.
Şimdi bu örgümüzün yine ilk çemberde olduğu gibi 20 santim çapında devam etmesi için diğer halkadan faydalanmayı düşünüyorum. Onu şöyle iç kısımda sürekli tutacağım. Aslında örgüye şu aşamada dahil etmiyorum. Sadece ölçüyü doğru şekilde devam etmek için kalıp gibi kullanacağım arkadaşlar. Ördükçe bu metali de ilerleteceğim. Şu çubukları her seferinde yavaş yavaş dikeltiyorum. Birkaç sıra ördüm ve ikinci çubukları yerleştiriyorum. Bu çubukları ilk başta eklemek çok zor oluyor. O yüzden 4-5 sıra ördükten sonra ekliyorum. Evet arkadaşlar, bütün çubukları çiftledik. Şimdi tekrar şu 20 santimlik halkayı içeriye yerleştirdim. Kaldığım yerden rattanı yerleştirip örmeye devam ediyorum. Şurada unutmuşum. Hemen eklemesini yapıyorum. Çubukları da çiftli olarak sürekli dikey pozisyona getiriyorum. Evet arkadaşlar, örgümüzü buraya kadar yaptık. Şimdi diğer metal çemberle bu örgüyü kapatacağız, bitireceğiz. Aynı burada yaptığımız gibi bir üçlü burgu ve metal üzerine sargı yapılmış olacak. Şöyle bir yerleştirip bakalım. En son yapacağım üçlü burguyu veya siz üçlü burgu yapmayacaksınız, dümdüz örecekseniz o düz örgüleri son birkaç tanesini yapmadan önce şu tel üstüne sargı yaparak şu çubukların kapanışını yapacağım. En son minik bir ara kalmış olacak. O aradan son 1-2 örgümü yapıp boşluğu da kapatmış olacağım. Şurada boşluk bıraktığımızda bu telin üzerini sarmak ve rattanları onun içine kapatmak çok daha kolay oluyor. Çünkü rattanı, sargı rattanını geçireceğimiz bir alan oluşmuş oluyor. Bir miktar rattan ıslattım ve içlerinden görece elastik olanı seçtim. Şu sargı da kullanmak için getirdim arkadaşlar. Hatta 2 adet yaptım çünkü biri yetersiz gelirse diğeriyle devam edelim diye. Ben örgümü sağa doğru yapıyorum. Yani bu çubukları da sağa doğru yatırmak bana daha pratik ve kolay oluyor. Yani sarma işlemini de
böyle sağa doğru şekilde yapacağım. Eğer siz sola doğru yapıyorsanız kısa keseceğiniz çubuk soldaki çubuk olacak. Ben sağa doğru yapacağım için diğer çubuğu, yani sağdaki çubuğu çok daha kısa kesiyorum. Şuradan kestim. Şu çubuğu diğerini sağa doğru yatırdığımda şu metal telin altında kalmış olacak. Nasıl ki burada üstünde kalmıştı. Bu burada kaldığında şu aradaki ufak boşluktan da yine bir sargı ipinin geçeceğini düşünüyorum. Yani hem bunun eğilmesi için hem de sargı ipinin geçmesi için bir boşluk kalması gerekiyor. Onun için bunu daha kısa kestim. Şu ip, yani şu rattan nerede kesilecek? O da şurada kesilecek. Burada bir diğeri göreve başlamış olacak. O da bir sonraki sıranın en sol rattanına kadar gidecek. Yani şu diğer rattan da sağdakilerin hepsi aynı ölçüden kesilecek. Önce şunları keselim. Şimdi böyle kesip sola doğru yatırsaydım şu çubuk burada çirkin gözükecekti. Eğer sola doğru sarıyor olsaydım şunu keserdim. Bunu keserdim. Şunu sola yatırırdım. Evet arkadaşlar, ilk çubukların kesme işlemi tamam. Şimdi sağdakileri de keseceğim. Onları da planla bu şekilde gelecek. Burada bitecek. Diğeri başlayacak diye düşünerek kesiyorum. İsterseniz bu çubukları şu anda kesmeyip direkt sararken fazla gelen kısmını, yani şuraya kadar sardınız. Artık gerek yok devamına. Orada kesip sonra devam da edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, burada tek bir sırayı ikisi de aynı boyda olacak şekilde kestim. Şimdi burada sağda olan çubuğu şu aşağıdan bir yerden araya girip yan keskiyle kesiyorum. Sadece onu kesiyorum. Yukarı doğru çektim ve çıkardım kestiğim yere. Şimdi o kestiğim yere daha önce ayırdığım o esnek uzun rattanı takıyorum. Taktım. Başa baş geldiklerinde o kesik hiç gözükmüyor olacak. Şu iç kısımda metal kasnağımı yerleştirdim. Sprey ile tekrar bir ıslatıyorum. Şimdi arkadaşlar, şu rattan eğilecek, bu şekilde buraya kadar gelecek. Değil mi? Evet. Bunu üste getirdim. Sarma işlemine başlıyorum arkadaşlar. Şu sargıda kullandığım rattan uzun olduğu için her seferinde geçirirken zaman kaybediyoruz. Yapacak bir şey yok. Dikkatlice sarmaya devam ediyorum. Şu altta kalan rattan şöyle üste doğru çıkmayacak. Hep böyle en altta kalacak. Burada bütün sarımımızı yaptık. Şimdi yeni çubuğu eğiyoruz ve sargı rattanını çubuğun diğer tarafından geçiriyorum.
Şu rattanın yanında değil de hep altta kalmasına özen gösterelim. Bazen yeri kayabiliyor. Tekrar yeni bir sıraya geldik. Bu sırayı da eğeceğiz. Bu sefer karga burnu aletinden faydalanıyorum. Şu eğeceğim yerden aletle eğim işlemini yaptım. Rattan da şöyle altta duracak. Sargıda kullandığım bu rattan sürekli sağa sola geçirirken çok fazla kuruyor. O yüzden sık sık ıslatıyorum. Yeni sıraya geldik. Yine bunu karga burnuyla yakalayarak güzelce eğip araya yerleştiriyorum. Hop. Tam alta yerleştirmeye çalışıyorum. Şurayı da böyle sıkıştırıyorum hep. Devam ediyorum. Sargıda kullandığımız rattanın boyu oldukça kısaldı. Şimdi yeni bir uzun rattan çubuk aldım. Sargıda kullanmak için. Bunu şu alta yerleştirdim. Üzerinden sarıyorum. Şunu da eğmenin zamanı geldiği için onu da eğip böyle yerleştirdim. İkisini beraber bir şekilde sarıyorum arkadaşlar. Sıkı bir şekilde sarmaya devam ediyorum. Şu çubuklar altta kalsın diye böyle eziyorum arada, üste doğru gelmesinler. Farklı şekillerde bunu alta kapatabilirsiniz ama üçüncü bir çubuk olacağına şu kısa olanı dipten kestim. Bir müddet sardıktan sonra sargıda kullandığım ve kısalan rattanı şu onun yerine doğru yatıracağım ve uzun olan rattanı üstünden geçirip bakın sarmaya devam edeceğim. Şu diğer kestiğimizin yerinde devam edecek. Şuraya kadar sarmış olsam üzerinden yeterli.
Bakın şu rattanı yine çelik telin altında kalacak şekilde yerleştiriyorum. Elimle tam yapamayınca karga burnunu geri getiriyorum. Sarmaya devam ediyorum. Sargı rattanımızı değiştirmiş olduk. Çubuk uzun olduğu için yine böyle her sargıda geçirmek, tur döndürmek emekli ve zor oluyor. Aslında işlem çok zor olmasa da sürekli bunu sağa sola geçirmek bayağı vakit alıyor. Son çubuğu eğdim. Başa baş geldikten sonraki kısmı kestim. Üzerini saracağım ve tamamlanmış olacak. Sonuncu kez aradan geçiriyorum. Tam sığabilmesi için şurayı biraz genişletmeye ihtiyacım var. Bez yardımıyla iki rattan arasında yeterli yeri açmış oluyorum. Ve son turu bu şekilde geçiriyorum. Evet. Sargımız tamamlanmış oldu. Şimdi şurada yaptığımız gibi 3 adet rattanla burguyu burada da yapacağız. Ama en sonda hemen şu sargının yanında yapmış olacağız. Önce 3 adet rattanımızı takacağız. Bu 1 adet rattanımız zaten hazırda mevcut. 2 adet daha rattan yerleştirip şu köşeye en sona 3 adet çubukla burgu yapmış olacağız. Daha sonra şurada yine bir boşluk kalmış olacak. O boşluğa da şu düz örgüyü, bakın nerede bitirmiştik bir bakalım. Bu bıraktığım yerden bir çubuk yerleştirip boşluk kalan yerleri de şu örgüyü ilerletip tamamlamış ve doldurmuş olacağım. Arkadaşlar 2 adet daha çubuk aldım. Bunlar çok uzun değil. Tam bir turu rahat rahat dönecek kadar uzunlukta. Aşırı uzun olunca gereksiz yere buradan geçirme zahmetine katlanmış olacaktım. Bakın ilk çubuk bu sıranın arkasından çıkacak şekilde yerleştirilmiş vaziyette. Ya ilerisine ya da gerisine diğer iki çubuğu da yerleştireceğim. Biri şundan sonra, bir de bundan sonra yerleşmiş olsun. Elimle, parmaklarımla arkada çubukların başlangıcını sabit bir şekilde tutuyorum. Üçünü de tutuyorum. En arkada olanı getirip buradan takıyorum. Ve öbür tarafından geri çıkarıyorum. Bir sonrakini getirip buradan takıyorum. Şuradan üstünden taktım.
içeriye geçiriyorum ve sonrasından hemen çıkarıyorum. Şimdi üçüncüsü, şu sargıda kullanılmış olan rattanın devamı geliyor. Bir sonrakinin şuradan giriyor. Önce diğer tarafa geçirelim. Sonra hemen bu tarafa doğru. Aynı şekilde devam ediyorum. En arkadakini aldım. Şu sırayla yapacağız. Şimdi buraya taktım. Karşıya geçirdim ve geri getirdim. Yine en arkadaki aynı işlemi tekrar ediyorum ta ki bir tur tamamlanana kadar. Evet arkadaşlar, az kaldı. Bakın şuradan başlamıştı 3 çubuğumuz. Bu çubuklarda neredeyse varıyorlar. Bunu da çıkardım. Bakın şurada ilk çubuğu şurada arkaya yerleştirmişim. O yüzden bu son çubuk gelip buradan arkaya geçtiğinde orada kalacak. Bir sonraki çubuk. Bakın şurada yerleştirmişim. Şöyle geçtiğinde, pardon, şu tarafından içeri geçtiğinde orada kalacak. Şu sonuncu çubukta şuradan içeri geçtiğinde orada kalıyor. Evet. 3 çubukla burgumuzu burada yapmış olduk. Neredeyse tamamlandı. Neredeyse diyorum çünkü önce bir kontrol sağlamam lazım. Bir kere yeterince örgümüz sıkışık oldu mu, burada bir boşluk kaldı mı diye bakıyorum. Sanki biraz bir boşluk kalmış gibi. Bir sıra daha gitse iyi olabilir diye düşünüyorum. Bakıyorum. Şuralarda hafif boşluklar var. Sizde hiç boşluk kalmamış da olabilir. Veyahut da daha çok boşluk kalmış olabilir. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Bir adet ıslanmış rattan çubuk aldım geldim. Şurada düz örgüyü yapmıştım ya. Bunu en son nerede bitirdiğimi, nerede bıraktığımı buluyorum, arıyorum. Evet. Çubuğun bitimi şurada. Burada bırakmışım. Yani şu boşluğu doldurmak için şu çubuğun en son bittiği yere yeni çubuğu takıyorum. Bakın, o bitmiş, bu başlıyor. O çubuğun bittiği yere yeni çubuğu takıyorum. Biraz fazla bırakıyorum. Fazlalıkları daha sonra keseriz. Nasıl örüyorum bunu? Şu aralardan geçiriyorum arkadaşlar. Aynı sırayla devam ediyor. Bir alt, bir üst. Şimdi buradan çıkıyor. Sizin bu şekilde belki bir sıra çubuk yürüterek boşluğu tamamlıyorsunuzdur. Belki siz, belki birkaç sıra yürütmeniz gerekiyordur veya hiç gerekmiyordur. Bu o anki yaptığınız ürünün ihtiyacına ve ne kadar boşluk kaldığına göre değişiyor. Belki de yapmasam da olurdu ama yapıp size bunun da nasıl eklendiğini, boşluğun nasıl kapatıldığını göstermek istedim. Evet arkadaşlar, kapanışı da tamamlamış olduk. Burada bir konuya değinmek istiyorum. Ben ilk başlarken ve bitirirken de aynı şekilde şu sardığım rattan, bakın burada da şu
En son bitiminde bunu örgüye dahil ederek tamamladım. Hem başlarken hem bitirirken. Yani aşağıdaki telde de aynı şey var. Bakın yukarıdaki telde de aynı şey var. Bu tercih meselesi. Bazen de böyle yapmıyorum. Bazen de şu bittiği anda bunu örgüye dahil etmek yerine şu kanala aşağı kanala indiriyorum. Biraz şuraya kadar rattanı takıyorum. Biz de genişleterek. Bu şekliyle tamamlanmış oldu.